harika bir yazlık elbise modeli anlattım. Bu modeli her bedene göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok basit bir elbise oldu hanımlar. Arkası böyle incili, kumaş detaylı. Ben buna astar diktim. Tabii ki sizler kumaşınıza göre astar dikebilirsiniz. Sadece hanımlar böyle robasını anlattım. Bu dikiş tekniğini de başka bir videoda anlatmıştım. Buraya hem açıklama kısmına hem yorum kısmına linki bırakacağım. Oradaki videodan hem elde dikiş hem makine dikiş nasıl yapılır göreceksiniz hanımlar. Bu şekilde yazlık iplerden kullandım. Koton iplerinden. Kumaşımı da böyle bir kumaşçıdan bulmuştum, almıştım. Bu şekilde bir yaş bir elbise oldu. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığ. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Şimdi toplam 4 tane zincir çekiyoruz. Kullandığım ip pamuklu ip. Yazlık bir ürün yapacağım için bu ipi tercih ettim. 4 zincir çektim. Geldim birinci zincirden tel aldım. Direkt çıkıyorum. Bakın minik bir halka oluştu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şimdi hemen ikinci zincire bakın. Şuradan batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Birinci direğimiz oldu. Şimdi bir zincir tel aldım. Hemen boşluğa bir trabzan. İkinci direği yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar hemen bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. Bu şekilde direkler yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplamda 8 tane direk olacak. Başlangıçta zincir çekip direk yapmamın sebebi hem zincir hem trabzan yapsaydım kalın bir görüntü olacaktı. Hani o olmaması için bu şekilde başladık. Şimdi bir zincir çekip sık iğne yaptığımızın şuradaki bakın zincir noktasına geldim. Tel aldım. Direk çıkış yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyoruz. Şimdi tel aldım. Bakın buradaki boşlukları görüyorsunuz. Şimdi yarım yarım çıkarak 8 tane tığımızı doluruz. İkinci yarım trabzan. Bakın 2 çıkıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sayalım. Bunu saymıyoruz. 2, 4, 6 ve 8. 8 taneyi tığımıza biriktirdikten sonra direkt hepsini komple çıktım ve kilitledim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Toplam 2 zincir. Bakın kilitlemeyi saymıyorsunuz. 1 ve 2 zincir. Tel aldım. Geldim hemen yanındaki boşluğa, kutucuğa aynı şekilde tığımı dolayarak 1, 2, 3. Bakın tığımı doladım. Geldim tel aldım. Bakın şu 2'yi aldım. Bakın. Bu şekilde tığınıza yarım trabzanları biriktiriyorsunuz. Şu an 4 tane trabzan var. Yarım. 5, 6 ve 7 ve 8. Geldim, çektim, kilitledim. 1, 2 zincir. Bu şekilde bütün boşlukları toplam 8 tane yaprak, çiçek, yani çiçeğin yaprağı olacak şekilde dolduruyoruz. Mutlaka kutucukları, sayıları sayın. Yani eksik olmasın. 8 tane olacak. 2, 4, 6, 7 ve 8. Çıkış yaptım, kilitledim. 1 ve 2. Bakın. Yapraklarımız bu şekilde oluşuyor. Şimdi ben diğer
yaprakları yapıp geliyorum. Evet, bakın 2 4 6 7. Şimdi bakın şu zincirle bu trabzanın arasındaki boşluğu fark ettiniz, sakın oraya atlamayın. 8. yaprağı da buraya dolduruyorum. 2 3 4. Şimdi böyle biraz çıkartayım. 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8 kilitledim. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi hemen bakın 2 zincir çektim. Hepsinin aralarında 2 zincir olduğu için bitirirken de 2 zincir olmak zorunda. Hemen geldik. Bakın bunun tepenin şuradaki noktadan direkt çıkış yaptım, bitirdim. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde bakın 3 zincir çektim. Hemen ikinci zincirin içinden girdim. Bir zincir, bir sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Burayı lütfen çok iyi dinleyin. Çünkü burada karıştırabilirsiniz. Dikkatinizi verin, yanlış yapmayın. Çünkü ben buralarda dalarsam, hani dalgınlık yaşarsam karıştırıyorum. Şimdi 3 zincir çektik, sık iğne yaptık, 2 tane zincir çektik. Tel aldım. Bu boşluk kısmına, hemen yanındaki boşluğa bir tane trabzan. Şimdi 2 zincir. Hemen geldim. Bu papatyanın buradaki, bakın, hemen bakın, şurada gözüküyor. Buradaki yerine bir sık iğne. 1 2 zincir. Tel aldım. Hemen yanındaki boşluğa trabzan. Şimdi hemen 1 2 zincir tel aldım. Hemen şuradaki yere bir trabzan, tekrar 2 zincir tel aldım. Aynı noktaya tekrar 2 tane trabzanı yapmış oldum. Yani bu köşe. Bu birinci köşenin sağ tarafını yapmış olduk. Geldik, kenar kısmını yaptık. Köşenin ikinci köşeyi yaptık. Şimdi dönüyoruz. 2 zincir çektim. Ne yapıyorum? Boşluğa batıyorum. Bir trabzan, 2 zincir. Hemen geldim. Papatyamızın buradaki kısmına bir sık iğne, 2 zincir. Şimdi trabzan, 2 zincir. Şimdi geldik üçüncü köşeyi oluşturmaya. Buraya batıyorum. Bir trabzan, 2 zincir. Tekrar bakın trabzan. Bakın üçüncü köşeyi de oluşturduk. Bunu yapmamızın sebebi motifi kare düşürebilmek için. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı devam ediyorum. Trabzan, 2 zincir. Şimdi ne yapıyoruz? Sık iğne. Sık iğnemi yaptım. 2 zincir. Şimdi trabzan, 2 zincir. Geldik dördüncü köşeye. Köşe için bir trabzan, 2 zincir. Aynı yere batıyorum ve 1 2 zincir. Şimdi boşluğa trabzan, 2 zincir, sık iğne, 2 zincir ve bakın geldik boşluğa bir trabzan, 2 zincir. Bakın 1 2 3 dördüncü köşe yaptık. Birinci köşenin sol tarafını yapmamıştık. 2 zincir çektik. Hemen dibine batıyorum. Trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Geldim, bakın 3 tane zincir çekip tepeye sık iğne yapmıştık ya. Ona şuradan battım. Direkt çıkış yaptım ve sıfırladım ve 2 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde ne yapmış olduk? Kare şekline getirmiş olduk.
Şimdi bundan sonraki işlem çok basit. Motifi bir sıra daha gidip bitireceğiz. Şimdi 2 zincir çektikten sonra hemen dibine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi hemen buradaki bütün boşluklara üçer üçer yapacağız. Ama köşelerde dönme yapacağız. Şimdi göstereceğim. Bakın kenar kısımlarına geldim. Üçer üçer boşluklara batıyorum. Bakın. Bakın hep bir sürü kutucuklar var. Daha şu an köşeye gelmedim. Bakın başladığımız nokta birinci köşenin sağ tarafı. Sol tarafını bitirirken yapacağız. Şimdi bakın. İkinci köşeye geçiyorum. Bakın aralarda hiç zincir yok. Geldim ikinci köşeye. 1 2 ve 3. 2 zincir. Geldim boşluk kısmına. 1 2 3. Aynı noktaya ne yapmış oldum? 6 tane trabzan yaptım ama üçlü gruplar yaptığım için 3'ün arasına 2 zincir çektim. Geldim boşluk kısmına. Devam ediyorum kenarlardan. Köşeye döndük çünkü 3 yaptım. Şimdi 1 2 3. Şimdi sizin için sayıyorum. Normalde ben saymıyorum. Artık alıştığım için 3 tane sürekli bu tarz farklı motifler çalıştığım için üçlü artık alıştım. Yani siz mutlaka sayın, eksik yapmayın. Şimdi geldik bakın diğer köşeye. Bakın buraları yaptık. Bakın geldik 3. köşeye. Aynı şekilde 1 2 3 2 zincir. Şimdi biraz hızlı gitmiş olabilirim. Lütfen ayarlardan videoyu yavaşlatın. 2 3. Bakın bu şekilde köşeyi dönüyoruz hanımlar. Nasıl gidiyor? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Şimdi ilk defa bu şekilde farklı bir motif çalıştım. Tamamıyla hani sayıları bana ait. Yani ben bu motifi bir yerde görmedim. Gören varsa yazsın. Bunun aslında renkli çalışsak o kadar güzel olur ki. Bundan çok güzel tasarımlar olur aslında. Yapacağım Allah nasip ederse, fırsat buldukça. Böyle devam edelim. Biraz sıkıntı, streslerimiz vardı. Bayağı bir YouTube videosunu ara vermiştim. Bilenler biliyor. Instagram'dan beni takip edenler. İlgilenemedim hiç YouTube kanalıyla. Bu şekilde bakın devam ediyoruz ve son sırayı devam. Şimdi motifi sayısını motifi büyütebilirsiniz ama motifin bu şekilde kalması daha güzel. Yapacağınız modele göre motifin sayısını arttırın ama isterseniz de bir sıra daha fazla atarak da motifi büyütebilirsiniz hanımlar. Böyle geldik sonuncu üçlü gruba. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 zincir atıyorum ve çekip bitiriyorum. Şimdi aynı bu teknikle üçlü yaparak motif sırasını büyütüyorsunuz. Tabii ki bu boşluklara batarak motifleri. Şimdi hanımlar toplam 6 adet motif yapacağız. Motiflerin boyutunu büyütebilirsiniz. 1 yaş bebeğe göre yapacağım için benim için bu kadar motif yeterli olacaktır. Şimdi ölçelim. Bakın eni 9 santim. Yani 9 santim çapında motif. Şimdi birleştirme tekniğini göstereceğim. Farklı bir birleştirme tekniği anlatacağım. Bu şekilde geri gelip bir tane sık iğne yapalım. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3
ve 4 zincir. Geldik boşluğa, sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. Mutlaka sayarak yapın. İlk motifimizin bu şekilde geleceğiz. Sadece 3 kenarını 4 zincir yaparak tamamlayacağız. Köşe dönüşünü de göstereceğim. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Geldik. Bakın köşeye. Köşeye de bir sık iğne, 1 2 3 ve 4 zincir. Geldik. Sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bakın. Bu şekilde dönüyoruz. Buraya kadar gelelim. Evet, bakın köşe kısmına kadar geliyoruz. Şimdi 1 2 3 4. Şimdi normalde köşeye sık iğne yapıp sonra tekrar 4 tane yapıp sık iğne yapıyorduk. Bunu yapmayacağız çünkü buraya dönmeyeceğiz. Biz şimdi bu parçayı alacağız. Bunu bu parçaya ekleyeceğiz. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 ve 4. 4 zincir çektim. Şimdi geliyoruz. Bu parçayı aldım. Tamam mı? Buradan geçiriyorum. Pardon, şöyle. Şimdi şunu buradan böyle bir tane sık iğne yaptım. Şimdi hemen döndürelim. Bakın. Ördüğüm U parça hiçbir şekilde örmediğim parça. Şimdi hanımlar, bunları birbirine ekleyerek, birleştirerek buranın köşesini döneceğim. Sonra geleceğim buraya. Aynı şekilde burayı da U olacak. Sonra diğer parçaya ekleyeceğim. Şimdi sık iğne yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir çekip hemen karşı tarafın, bakın şu 4 tane çektiğiniz boşluğa geldim. Sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi 2 zincir çektim. Şimdi bu sefer hemen geliyorum. Buradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın. Motiflerin üçlü gruplar birbirine karşılıklı baktı. Şimdi burayı bir şey eklememiştik değil mi? Direkt 4 tane yapıp sık iğne yaptık. Ama burada bu 4 taneyi yaparken aslında 2 zincir çekip sık iğne ile buna ekledik. Sonra buradan 2 tane yapıp yani 4 taneyi tamamlamış olduk. Yani mantıken aynı teknik. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bunu buraya eklemem lazım. Onun için sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Boşluğa geldim, battım. Bu şekilde yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Geldim boşluğa. 2 zincir. Tekrar geldim boşluğa. 2 zincir. Bakın. Boşluğa sık iğne yapıyorum. Yani boşluğa derken sık iğne. 2 zincir. Boşluğa geldim. 2 zincir. İki zincir. Bakın 2 zincir çekelim, bir bakalım nasıl oldu. Bakın bu şekilde birbirine ne yapmış olduk? Ekledik ve bu arada da parçamız büyümüş oldu. Rahatlıkla 1,5-2 santime yakın büyümüş oldu. Bakın üçlü gruplar birbirine karşılıklı olarak geliyor. Şimdi bu büyük gözükebilir. Daha bunun kenarını dönmediğimiz için büyük gelebilir gözünüze. Şimdi bakın burası köşe noktası. Köşeyi çok iyi dinleyin. Şimdi 2 zincir çektik ya. Geldik köşeye.
Bunun köşesine sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı 1-2 zincir çekiyorum. Bakın buranın köşesi burası. Hemen bakın köşeden geldim, sık iğne yaptım. Aynı şekilde 1-2 zincir yapıyorum. Döndüm şimdi üst tarafı örmeye. Ne yapacağım? Bakın buranın daha köşesi olmadı. Sol tarafı oldu. Şimdi sağ tarafı oluyor ve köşemiz yaptık. Bakın buranın köşesi birbirine eşit düştü. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Aynı teknikle 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Bu şekilde motifleri birbirine ekliyoruz. Buraya nasıl eklediysem bunu. Şimdi diğer kalan parçaları birbirine ekliyoruz. Geleceğiz. Burayı düz öreceğiz. Buraya kadar. Aynı buradaki tekniğe buna yapacağız. Uzunca bir motifleri ayarlayacağız. Tabi bedeniniz, yaş grubunuz kaçsa ona göre motif ekleyeceksiniz. Daha büyük yaş grupları varsa tabi buradaki motif sayısı 7'dir, 8'dir. Yani daha küçük, yani yeni doğan falan yapanlar varsa buradaki motif sayısı 5'tir yani. Yani tamamıyla sizin ölçünüze bağlı motifleri ekleyin. Komple ben 6 tanesi birbirine ekleyip geliyorum. Şimdi hanımlar, ben size dedim ya 6 tane ekleyeceğim. 6 tane eklediğim zaman bayağı bir geniş oluyor. Maalesef 5 adet ekledim. Yani dediğim gibi ölçünüze bağlı. Hani beden genişliği ne kadarsa ona göre motifi ya büyütürsünüz ya da motif eklersiniz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane motif ekledim. Buradaki beden genişliği 57 santim oldu. Yani bir yaş çocuk için de gayet bir genişliğe sahip. Şimdi daha ekleme yapmıyorum hanımlar. Şimdi bakın. Burası fark ettiyseniz yapılmamış. En son ekleme işlemi bittikten sonra en sonki işlem burayı aynı bu teknikle 4 zincir yaparak birbirine ekleyeceğiz. Şimdi 5 tane ekledim. Bak 4 zincir çektim. Geldim bu boşluğa, sık iğne yaptım. 1, 2, 3 ve 4. Aynı işlemi bu şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dümdüz komple sırayı bu şekilde bitireceğiz. Şimdi burada köşede yapılması gereken bir işlem var. Onu göstereceğim. Aklınız karışmasın diye, buradaki detay da çok önemli. Şimdi geliyorum. Bakın. Şimdi burada boşluğa batıyorum. Bakın köşe kısmı battım. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Şu var ya tam orta. Buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Geliyorum hemen diğer motifin köşe noktasına ve bakın bitirdim. Bakın hem buranın köşesini yapmış oldum, hem buranın köşesini bakın bu şekilde yapmış oldum. Aynı buradaki gibi olmuş oldu. Yani eşit bir şekilde yaptık. Ve bu şekilde komple devam ediyoruz. 4 zincir çekip sıraya devam ediyorsunuz. 3 ve 4. Şimdi tekrar göstereceğim. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 yapıyorum. Buraya batıyorum. Şimdi 1-2 zincir çekip bakın şuradaki boşluğa sık iğne, tekrar 2 zincir, boşluğa sık iğne. Şimdi komple bunun
yapıp gelelim. Sakın ipi kesmeyin. Şimdi köşe noktasında yapmamız gereken bir işlem var. Onu hemen göstereyim. Çünkü burası da önemli. Bakın geldik. 4 tane yaptık. Tam köşeye geldik. Bunun köşesi olmamış. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen buradaki sık iğne tepesinden batıyorum. Çıkıyorum ve buranın köşesi de olmuş oldu. Şimdi hemen kenar oyasına komple çevresine gideceğiz hanımlar. Bu böyle komple yapmak zorundayız. Şimdi birazcık böyle geriden kaydırmak zorundayız. 2 tane zincir çektim. Geldim bu köşe noktasına 2 zincir çekiyorum tekrardan. Bakın kaydırdım. Şimdi böyle tel aldım. Tek seferde çıktım. 1-2 zincir çekiyorum. Böyle boşluğa batıp sık iğne yaptım. Tel aldım. Bakın tek seferde çıktım. 2 zincir boşluğa battım. Kenar örnek oyası kuruyoruz hanımlar. Sizin istediğiniz kenar oyası varsa yapabilirsiniz. Bu boşluklara. Bakın tek seferde çekiyorum. 2 zincir boşluğa batıp çıkıyorum. Şimdi geldim hemen yanındaki kutucuğa bir sık iğne yaptım. Tel aldım. Şimdi buradaki kutucuğa aynı şekilde örneği kuruyorum. Toplam 4 adet yapıyorum. 5 adet fazla gelmişti ama 4 tane yeterli oluyor. Bu şekilde komple çevresini yapıp robayı bitirelim hanımlar. Ondan sonra askılarını ve elbiseleri kumaş parçasını dikeceğiz. Ben hepsini hazırlayıp makinede dikip geleceğim. Şu an böyle robayı bakın, böyle dönüyoruz. Şimdi köşe noktasını da gösterip kapatacağım. Hepsini anlatmayacağım tabii ki. Şöyle sık iğne yaptım. Bakın 4 tane. Şimdi geldim. Aslında sırayla bu şekilde devam edeceksiniz. Yani sıranızda ne varsa evet, bakın köşe noktasına da sık iğne denk gelmiş. Bakın bu şekilde örneğin kurulumunu yapmış olduk hanımlar. Şimdi burası arka kısma gelecek. İlik düğme dikeceğiz zaten. Şimdi alt kısmını düşünüyorum. Burası kumaşla dikeceğimiz için buradan makine ile aslında dikebilirim. Ben bir böyle komple bir yapıp geleyim. Bir duruma bir bakacağım. Olmadı burayı dümdüz de yapabilirim aslında. Yani nasıl bir şekil uyduracağımı şu an altını düşünmedim. Sizlerle birlikte örüyoruz ve tamamıyla bu model sizlerle birlikte görüyorum şu an ben de. Şimdi bunu böyle bir güzel komple U şeklinde çevresini yapayım. Şurayı da gideyim. Şu altını da göstereceğim. En son demiştim ki size komple çevresini gidin. Hatta dedim burada bir farklılık bir şey yapabilirim diye. Yapmadım. Aynı şekilde örneğe devam ettirdim. Bakın hiçbir farklı işlem yok. Aynı deseni yaparak komple çevresini gittim. Sonra ben hanımlar isterseniz burayı siz örgüden yapabilirsiniz. Ama ben farklı olsun diye kumaştan yaptım. Müşterim de kumaş istedi. Bakın düğmelerini diktim. İlik yerlerini bakın şöyle boşluktan ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir boşluktan eşit şekilde düğmelerini dikin hanımlar. İç kısmından kemer olan, askı olan yerlerini elimle dikiş yaptım. Bu askısını da böyle gelip şuradan çıkartıp istediğiniz boyda ayarlayabiliyorsunuz. Siz mesela burayı örgü yaparak da askı boyunu oluşturabilirsiniz. Bu şekilde arkası fiyonk olacak şekilde ayarlayın. Şimdi altındaki kumaşı da
Şu şekilde ben önceden hazırladım. Büzgüsünü falan yaptım. Delikli bir kumaş olduğu için içine ince bir kumaştan astar diktim. Ayarladım. Tabii ki siz bunu elinizde dikebilirsiniz. Hani bunu böyle elinizde getirip hani iğneleyip tel alıp böyle komple dikiş yapabilirsiniz. Ben makinede dikeceğim. Bu dikiş tekniğinin anlatımını yorumlarda link bırakacağım. Oradaki videoda detaylı hem el dikimi hem makine dikişimi gösterdim. O videodan izleyip yapabilirsiniz. Önemli olan bizim için zaten bu robayı kurmaktı. İstediğiniz gibi zaten süsleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde bir yaş elbisemiz oldu hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sayfama hoş geldiniz. Çok güzel yazlık bir elbise modeli sizler için anlattım. Robasını anlattım. Nasıl yapılacağını gerçekten çok basit, bir günde yapabilirsiniz. Dikiş tekniklerinin de açıklama kısmındaki yorumlara bırakacağım. Oradaki linke tıklayarak başka bir elbisenin detaylı anlatım şekilde kumaşı nasıl dikilir gösterdim. Aynı teknikle bu kumaşa